Hoş geldin. Şehrin gürültüsünün henüz tam uyanmadığı çok erken bir sabahmış. Gökyüzü gecenin koyu mavisini yavaş yavaş bırakıyor. Ufkun kenarında ince bir turunculuk belirmeye başlıyormuş. Islak toprağın kokusu serin havaya karışıyor. Uzun çam ağaçlarının arasından gelen hafif rüzgar dalları sessizce hareket ettiriyormuş. Ormanın içindeki yürüyüş yolunda yalnızca kuş sesleri, yaprakların hafif ışırtısı ve düzenli adımların toprağa değen ritmi duyuluyormuş. O patikada tempolu şekilde yürüyen Bora adında genç bir adam varmış. Yeni mezun olmuş, uzun süredir iş arıyormuş. İnsanlara belli etmese de zihni sürekli düşüncelerle doluymuş. Başvurular, cevap gelmeyen mailler, yapılacak görüşmeler, gelecek planları, en çok da kendi işini kurma hayali. Küçük ama tamamen kendisine ait bir hayat kurmak istiyormuş. Fakat ne zaman bu hayali düşünse aklına aynı sorular doluyormuş. Nereden başlayacak? Yeterince iyi mi? Ya başarısız olursa? Ya hiç fırsat bulamazsa? Bu düşünceler yüzünden son zamanlarda zihni hiç susmaz olmuş. Bu yüzden neredeyse her sabah gün doğmadan ormana gelmeye başlamış. Çünkü burada düşünceler biraz daha yavaşlıyor. İnsanın içindeki telaş doğanın içinde eriyormuş. Spor ayakkabılarının nemli toprağa değen sesi, sabah kuşlarının ince ince ötüşleriyle birbirine karışıyormuş. Ara sıra hızlanıyor, kısa kısa koşuyor, sonra tekrar yavaşlıyormuş. Koştuğu anlarda zihnindeki gerginlik biraz geride kalıyor. Göğsünün içindeki sıkışıklık hafifliyormuş. Ormanın derinliklerinde ince bir sis dolaşıyormuş o sabah. Güneş henüz tamamen yükselmediği için ışık ağaçların arasından uzun çizgiler halinde süzülüyor. Yerdeki kuru yaprakların üstüne altın renkli gölgeler bırakıyormuş. Bora bir süre yürüdükten sonra patikanın kenarındaki eski ahşap banka oturmuş. Ellerini dizlerinin üstüne koyup derin bir nefes almış. Toprak kokusu çok belirginmiş. Çam ağaçlarının o temiz, serin kokusu ciğerlerine dolarken gözlerini kısa süreliğine kapatmış. Uzaktan bir kuş sürüsü havalanmış. Kanat sesleri birkaç saniyeliğine ormanın sessizliğini doldurmuş. Bora son zamanlarda ilk kez gerçekten yorulduğunu fark etmiş. Fiziksel bir yorgunluk değilmiş bu. Daha çok sürekli ne yapması gerektiğini düşünmekten oluşan bir ağırlıkmış. Sanki zihni hiç oturmuyormuş. Sürekli bir yere yetişmeye çalışıyor ama nereye gideceğini tam bilmiyormuş gibi. Bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp yürümeye başlamış. Bu kez adımları daha sakinmiş. Etrafındaki sesleri daha fazla duymaya başlamış. Uzakta akan küçük derenin sesini, ağaçların arasında dolaşan rüzgarı, ayakkabısının toprağa sürtünmesini, şehirdeyken fark edilmeyen küçücük sesler burada insana kendini huzurlu hissettiriyormuş. Sıcak ışık ağaçların arasından yüzüne vuruyor. Serin hava nefesiyle karışıyormuş. Koştukça omuzlarındaki gerginlik azalıyormuş. Zihnindeki karmaşık düşünceler hala tamamen kaybolmamış. Ama artık eskisi kadar ağır gelmiyormuş. Çünkü o an fark ettiği küçük bir şey varmış.
Belki de hayatındaki bütün cevapları hemen bulmak zorunda değilmiş. Belki de herkes yolunu yürürken öğreniyormuş. Belki de önemli olan her şeyi önceden bilmek değil, başlamaya cesaret etmekmiş. Bu düşünce Bora'nın içini garip bir şekilde rahatlatmış. Yüzünde hafif bir gülümsemeye sebep olmuş. Günlerdir ilk kez kendisini başarısız biri gibi hissetmemiş. Henüz istediği yerde değilmiş ama tamamen kaybolmuş da değil. İçinde hala hareket eden bir istek, küçük ama sıcak bir inanç varmış. Ormandan çıkarken güneş artık tamamen doğmuş. Ağaçların uçları altın sarısına dönmüş. Sabah sisi yavaşça kaybolmaya başlamış. Bora son kez arkasına dönüp yürüdüğü patikaya bakmış. Birkaç dakika önce zihnini dolduran o yoğun baskı artık daha hafif hissediliyormuş. Eve döndüğünde küçük dairesinin camından içeriye sabah ışığı doluyormuş. Ayakkabılarını kapının kenarına bırakmış. İnce bir sweatshirt giyip mutfağa geçmiş. Kendine sade bir kahve hazırlarken hala ormandaki temiz havayı hissediyormuş. Oturma odasına geçtiğinde şehir yavaş yavaş uyanmaya başlamış. Ama onun içindeki telaş eskisi kadar yüksek değilmiş. Koltuğa uzanıp gözlerini kapatmış. Bacaklarında koşunun verdiği tatlı bir yorgunluk, göğsünde hafif bir rahatlama hissi varmış. Dışarıdan gelen uzak şehir sesleri bile artık onu huzursuz hissettirmiyormuş. Çünkü o sabah ilk kez her şeyi çözmeden de kendine güvenebileceğini anlamış. Ve güneş odanın içine yavaşça yayılırken genç adam hafif bir huzurla sessizce uykuya dalmış. İyi geceler, tatlı rüyalar.